Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Astrolog Ayşe Aslan ben. Bugünkü videomuzda tabii ki 21 Eylül 2025 tarihinde yaşanacak olan güneş tutulmasından bahsediyor olacağım. Bu güneş tutulması Başak Burcu'nda gerçekleşecek. 29,05 derecede gerçekleşecek. Yani bir burcun son derecesinde olduğundan dolayı biraz bırakmak istediğimiz, artık değişmek istediğimiz, kaygılarımızı, endişelerimizi bir kenara bırakıp harekete geçmek istediğimiz, yeni fikirlerin, yeni projelerin, yeni başlangıçların olmasını istediğimiz bir zaman dilimi olacak. Bu tutulmanın etkileri aslında Temmuz ayı sonu, Ağustos başı gibi başlıyor arkadaşlar. Hatta burayı Mars tetiklemeye başlayacak. Bu videoyu yayınladığım tarihlerde aşağı yukarı Mars Terazi burcundan geçiyor olacak ve aynı bu derecelerde bir tetiklenme oluşturacak. Aslında konu başlıyor. Tabii ki tutulmanın ana teması 21 Eylül 2025'te yaşanacak. Lakin etkilerini bireysel olarak daha erken de hissediyor olacağız. Şimdi bu tutulma 29 derecede yaşanacak dedik Başak Burcu'nda. Tam karşıtında Satürn Balık Burcu'na geçti arkadaşlar ve buna bir karşıtlık yapıyor. Aynı zamanda bir yandan Plüto, bir yandan Uranüs, bir yandan Neptün bu tutulmaya eşlik ediyor arkadaşlar. Ve kısacası aslında bir uçurtma kalıbı oluşuyor. Ki bunu daha öncesinde 9 Ağustos'ta aslında yaşamış oluyoruz Mars'la beraber. Şimdi ikinci bir tutulma etkisiyle beraber bu uçurtma kalıbı tekrar tetiklenmiş oluyor. Aslında Ağustos ayının başlarında, Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi başlayan olayların aslında önümüzdeki süreçte büyük planda çok büyük bir değişime sebebiyet verdiğini görüyoruz. Ben bu tutulmayı gerçekten çok hayırlı buluyorum. Yalnız güney tutulması olduğundan dolayı e, endişeliyiz, kaygılıyız, belirsizlik, kaos, sanki nereye gittiğimizi anlamıyoruz. E, O değişim bize biraz korkutuyor gibi de düşünebiliriz. Ama aslında akışa ayak uydurup önümüzdeki süreci yaşanan olaylarla beraber yeni bir plan program çerçevesine sokarsak aslında çok daha hayrımıza olacak. Bunun altını bir çizmek isterim. Bireysel hayatlarımızda komple değişiyoruz. Küresel ve kitlesel olarak komple değişiyoruz. Aslında dünya değişiyor, dünya düzeni değişiyor, insanların algısı değişiyor. Yani sistem, düzen her şey değişiyor arkadaşlar. Sen olduğun yerde sayamazsın diyor gökyüzü bize. O yüzden böyle bir sıkıştırılma enerjisi, var olanı korumak istediğimizden dolayı, değişime gönüllü olmadığımızdan dolayı, gelecek olayları endişeli ve kaygılı şekilde tepkiler gösteriyor olabiliriz. Ama aslında burada bu da 29 derecelerde ve güney tutulması sebebiyle aslında bu endişe ve kaygı var. Aslında gökyüzü ee, yani elimizden belki bir olayı alıyor, yerine bambaşka bir şey başlatıyor. Ama biz onun hayırlı olduğunu fark edemiyoruz. Biraz endişeleniyoruz, kaygılanıyoruz, kendimiz sıkışmış, kafese koyulmuş gibi hissediyoruz. Aslında ben bu tutulmayı yine diyorum çok hayırlı buluyorum. Ama tabii ki var olan düzenden kopmak, değişmek hepimiz için biraz zor. Birazdan burç yorumlarına geçeceğim. Tek tek anlatacağım. Hangi burçlar, hangi evlerinden bu tutulmayı yaşıyor, nasıl bir konu tetiklenebilir, hepsini detaylarıyla anlatacağım. Ama kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımın sizlerin desteğine çok ihtiyacı var. Artık gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Abone olan, bildirim zilini açan, yorum yapan herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Aynı zamanda bir kampanyamızdan da bahsetmek istiyorum. Bu Ağustos sonuna kadar geçerli olacak bir kampanya. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız Ağustos sonuna kadar 5.000 TL arkadaşlar. Bu kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Hadi geçelim burç yorumlarına. Merhaba Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar.
Evet arkadaşlar, güneş tutulmasını konuşuyoruz. 21 Eylül'de gerçekleşecek bu tutulma sizin 6. evinizde yaşanacak. 6. ev bizim için öncelikle sağlık konuları, öncelikle iş arkadaşlarımız anlamına gelir. Günlük rutinlerimiz, evcil hayvanlarımız ve bunlarla ilgili konuların tetiklenmesi anlamına gelecek aslında bu güney tutulması. Şimdi öncelikle sağlıktan başlayacak olursak nasıl etkiler yaratabilir bizlere? Şimdi güney düğümünün de orada olduğunu düşünecek olursak, kaygılıyız, endişeliyiz, huzursuzuz, iş arkadaşlarımızdan bazı sıkıntılar ve problemler yaşıyoruz. Artık bu sistemi, düzeni değiştirmek istiyoruz. Yeni başlangıçlar yapmak istiyoruz. Bu yüzden de artık kolları sıvıyoruz ve kontrolü elimize alıyoruz. Çünkü Satürn Koç burcundaydı. Balık burcuna geri dönüş yapsa da Koç burcuna tekrar geri dönüş yapacak. Neptün zaten sizin burcunuzda. O yüzden artık Koç'un enerjileri çok çok yükseldi. Yani hayatta her şey sana bağlı diyen bir gökyüzü var. Şimdi burada ne oluyor? Mesela arkadaş grubunuzla, yani iş arkadaşlarınızla, ekibinizle anlaşamıyor olabilirsiniz. Bunlar size bazı zorluklar ve sıkıntılar yaratıyor olabilir. O yüzden bunları bırakmak zorundasınız. Belki ekibi değiştirmek zorundasınız. Belki iş ortamınızı değiştirmek zorundasınız. Kısacası size iyi gelmeyen ortamlardan uzaklaşmak zorundasınız. Ya da o ortamda e, pürüz yaratan kişileri eleyip yerine sizin işinize yarayacak, gerçekten akıllı, mantıklı ve sizin kadar sizin işinizi sahiplenecek insan koymalısınız. Ekibinizi değiştirmelisiniz, ekipmanınızı değiştirmelisiniz. Artık kısır döngü şeklinde sizi e, sıkıntı ve problem veren o iş ortamını bir değiştirmek zorundayız. Tabii ki biz çalışmıyoruz diyorsanız, daha henüz çalışmaya başlamadım, iş arıyorum diyorsanız, o zaman bu Güney Ay düğümü zaten işsizim, iş arıyorum, sıkıştım, çok bunaldım, artık ne yapsam olmuyor deyip umudu kestiğiniz bir anda size güzel bir iş fırsatının gelmesi gibi olacak. Artık böyle bilgili ve donanımlı olduğunuz bir konuda iş fırsatı yakalayacaksınız ve günlük rutinlerinizde gelir artışı söz konusu olacak. E, iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Atama terfi bekliyorsanız bunlar gerçekleşebilir. Şimdi biraz da sağlık konusuna dönecek olursak 6. ev sağlık konusuydu malum. Şimdi bu 6. evin e, ana temalarından biri tabii ki günlük yaptığımız işler biraz bize sıkıntı ve problem veriyor olabilir. Sağlığımız biraz bize sinyal gösteriyor olabilir. Bu yüzden artık gerek depresyonik olarak gerek fiziksel olarak ruhsal ve bedensel sağlığımızı koruyabilmek adına artık bir değişimin vakti geldi diyor harita. Uzun zamandır tedavi görüyorsanız artık buralarda sonuç aldığınız bir süreç yaşanabilir. Belki de bırakmanız gereken diyet, periz gibi konularınızı gündeme getiriyor olabilir. Size neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini zaman içerisinde çözüyor olabilirsiniz. Bu tutulmanın etkileriyle bu çok belirgin bir hale gelecek demektir arkadaşlar. Evcil hayvanlarımıza gelecek olursak, evcil hayvanlarımızla ilgili bazı sorunlar ve problemler yaşıyor olabiliriz ve artık onların belki de gelişimi, belki bakımı, düzeniyle ilgili yapılması gerekenleri bu süreçte tetikliyor olabiliriz arkadaşlar. Tabii ki endişeliyiz, kaygılıyız. Bu endişenin ve kaygının hangi sebep ve sonuç ilişkisine dayandığını bireysel haritalarınızda bileceksiniz. Ama şunu unutmayın, yükselen Koç burcunun 6. evine Başak düşüyor ve Başak burcunun temaları sizin hayatınızda çok net ve çok belirgin olarak tetiklenecek. Yani hizmet sektörüdür aslında Başak Burcu. Başak'ın o titiz, detaycı taraflarını biraz daha ön plana çıkartacağız. Ne iyi geliyor, ne iyi gelmiyor, kiminle devam edeceğiz, kiminle etmeyeceğiz, hangi koşullar ve şartlar bize yarıyor ya da sağlığımız için artık daha ne yapılması gerekiyor şeklinde büyük temadan bakarak kolları sıvayacağız çünkü sen harekete geçmezsen kimse senin için harekete geçmeyecek diyor. O yüzden koç hem kendinin hem ekibinin düzelebilmesi için ya da iş fırsatları arıyorsanız bu girişimlerde bulunabilmek adına da önemli kapılar aralayacak sizler için. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Evet, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulmayı konuşuyoruz. Bu tutulmanın enerjileri tabii ki 29 derecelerde yaşanacak. O yüzden 29 derecelerde bir gezegeniniz varsa doğrudan direkt etki alıyor olacaksınız arkadaşlar. Bunu bir unutmayın derim. Şimdi gelelim bu güneş tutulmasının hangi evde bulunduğuna. Sizin için beşinci ev, aşk ve çocuklar evinizde yaşanacak. Öncelikle çocuklarınızla bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Geçtiğimiz özellikle 6-7 aydır oldukça sıkışmış hissediyor olabilirsiniz ve artık bu düzeni değiştirmek, artık bir şeyleri yoluna koymak istiyor olabilirsiniz. Var olan sıkıntıları, problemleri akılcı çözümler bularak artık bunların bir sonuçlanması söz konusu olabilir var olan çocuklarınızla ilgili. Tabii ki hamilelik ve doğumla ilgili uzun zamandır beklediğiniz bir gelişme var. Tedavi görüyorsunuz, belki olması için çabalıyorsunuz ama bir türlü denk gelmiyorsa artık şimdilerde bu müjdeli haber gelebilir. Tam siz bittim, tükendim, bıraktım dediğiniz noktada bunlar gerçekleşiyor olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan Eee, aşk konusuna gelecek olursak, hayatınızda kimse yoksa eğer bu dönemde gerçekten çok hayırlı bir aşk sizi bekliyor olabilir. Çünkü Güney Ay düğümü Başak, onun sapı bunun kökü derken birilerini elemiş olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sizi yalnızlıkla da sınıyor olabilir bu Güney Ay düğümü. O yüzden bu tutulmanın etkileriyle artık bekar olmak istemediğinize, hayatınıza birini almak istediğinize, hayatı biriyle paylaşmak istediğinize karar veriyor olabilirsiniz. Ve bu dönemde çok da hayırlı insanlar karşınıza çıkıyor olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan yine beşinci evin konularından biri olarak düşünecek olursak, var olan ilişkilerimiz için de tekrar bir vurgu yaratacak olursak, var olan ilişkilerimizle ilgili de artık tamam mı devam mı? Bu insanla evet ileriye gidebilir miyiz? Hayır gidemez miyiz? Bunun bir net kararını veriyor olacağız ve artık olması gereken, yapılması gereken eylemi ortaya koymak zorunda olduğumuzu hissedeceğiz. Yani bizim için artık elini kolunu kıpırdatmayan, varlığımızı bize hissettirmeyen, bu ilişkiden herhangi bir pozitif enerji alamıyoruz ve artık hatta kambur haline gelmeye başladı bu ilişki bizde. O zaman bir artık kendi değerimizi ve kıymetimizi bileceğiz ve bu ilişkiyi belki de sonlandırma kararı alacağız. Belki de karşımızdaki insan artık bunun kaçınılmaz bir son olduğunu fark ederek bizi kaybetmemek için çabalıyor da olabilir arkadaşlar. Yani burada keskin ve net olarak bir karar alınıyor. Artık bu düzen böyle gitmez deniliyor ve e, net olarak bir karar alıyorsunuz diyebilirim. Diğer taraftan beşinci ev bizim sahnemizdir tabii ki. Plüto'ya attığı bir açı var, Uranüs'e attığı bir açı var, Satürn'e attığı bir açı var, Neptün'e attığı bir açı var. Şimdi bu şekilde büyük ekrandan bakacak olursak, büyük pencereden bakacak olursak, iş girişimlerimiz sonuç veriyor olabilir, hayalini kurduğumuz bir iş fırsatı yakalıyor olabiliriz. Ciddi anlamda bizim için belki de bilgimizi, donanımımızı ortaya koyabileceğimiz, ustalığımızı konuşturabileceğimiz, maddi olarak gelirlerimizi en iyi noktaya getirebileceğimiz iyi bir iş fırsatı yakalayabiliriz arkadaşlar. Bu fırsat bizim için belki de hani uzun zamandır bu kadar güzel bir fırsat yakalamadık şeklinde de düşünebilirsiniz. Belki atama terfi bekliyorsanız bunlar gerçekleşiyor olabilir. İş değişikliği, kendi işinizi kurmak gibi bir enerji varsa bunlar gerçekleşiyor olabilir. Kısacası aslında çocuk, aşk ve iş konularında sahne bizim, artık bu düzen böyle gitmez diyerek otoritemizi ortaya koyuyor, kazançlarımızı yoluna koyuyor, ilişkilerimizi yoluna koyuyor ve gerçekten mucize gibi bir değişime başlatıyoruz diyebilirim sizler için. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu tutulma etkilerini. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsediyoruz. Başak Burcu'nda gerçekleşecek. 29 derecede gerçekleşecek arkadaşlar. Bu tutulmanın enerjisi sizin için dördüncü ev konularını aktive edecek. Aslında konumuz ev, ev ortamı. Evlenmek olabilir, ayrılmak olabilir, ailemizin
Bazı istekleri, arzuları ve bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Bırakılması gereken bir şey olabilir, taşınmak olabilir. Yani ebeveynlerimiz olabilir. Dördüncü ev bizim biraz iç dünyamızdır. Endişeli, kaygılı hissettiğimiz konuların biraz böyle gündeme gelmesi söz konusu olacak. Uzun zamandır taşınmak istiyoruz ama iş, kariyer konusunda bazı beklentilerimiz denk gelmemiş olabilir. Uzun zamandır ertelediğimiz bir taşınmayı bu tutulmanın etkisiyle yaşıyor olabiliriz. Özellikle iş başvuruları kabul ediliyor olabilir. Bundan dolayı iş dolayısıyla ev değişikliği yaşanıyor olabilir arkadaşlar. Bu arada ev almak, ev satmak, taşınmak gibi konularımız her zaman gündemde olacak. Bu tutulma e, aslında Ağustos itibariyle enerjisi çok net olarak hissedilmeye başlıyor. Eylül'de tam olarak gerçekleşmiş olacak. Aslında bir fragman gibi Ağustos'ta hissettiğiniz konuların artık yapayım mı, yapmayayım mı, gideyim mi, gitmeyeyim mi, satayım mı, alayım mı dediği böyle kararsız kaldığınız, endişeli, kaygılı olduğunuz bir konunun tamamlanması anlamına gelecek arkadaşlar. Tabii ki Uranüs'e attığı bir açı var, Plüto'ya attığı bir açı var, Satürn'e, Neptün'e attığı bir açı var bu tutulmanın. Bu da tabii ki bu taşınmanın köklü olacağını gösteriyor. Yani geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz. Geri dönüşü olmayan e, yeni bir hayat başlangıcına adım atıyorsunuz anlamına gelir. Tabii ki böyle değişimler insanı korkutuyor olabilir, yapmak istemiyor olabiliriz, geri çekilmek istiyor olabiliriz. Ama yapmakta hayır var diyor. Çünkü Uranüs yükseleninizden geçiyor. Belki de bilgili ve donanımlı olduğunuz bir konuda hayatınız bambaşka bir yere evriliyor olabilir. Uranüs hayatınızı kökten değiştirecek. Bu tutulmanın etkisi de Uranüs'e attığı açı sebebiyle belki de yurt dışına taşınmak olabilir. Plüton'un da 11, 9. evinizde olduğunu düşünecek olursak. Hayalini kurduğunuz bir işe sahip olmak olabilir, farklı bir ülkeye taşınmak olabilir, evlenip kendi evinizi kurmak olabilir, ev almak, ev satmak olabilir. Belki aile üyelerimizle ilgili yapılması gereken, düzenlenmesi gereken, artık böyle bir sisteme düzene oturtmamız gereken bir konunun bugünlerde başımıza geliyor olması da çok mümkün arkadaşlar. Ama Uranüs size değişimi şart kılıyor. Plüto yine bu değişimi şart kılıyor. O yüzden değişmesi ve dönüşmesi gereken her ne varsa hayatınızda bunu yapmaya gönüllü olun arkadaşlar. Şimdi Uranüs, Plüto, Neptün bunlar devreye girdiğinde insanın benliğini bir zorlar. Yani hayatımızda var olan düzeni kökten değiştirmeye geliyor bu gezegenler ve bu tutulmanın etkileriyle beraber gerçekten hayatımız bambaşka bir yere evrilecek. Zannediyoruz ki işte var olan düzeninden bozulunca tutar mı, tutmaz mı, yeni gelişecek gelen olaylar bizi korkutuyor olabilir, geri çektiriyor olabilir. Halbuki hayatımızın altı üstünden daha güzel. Bırakın alt üste gelsin. Bu değişime gönüllü olun. Çünkü ben çok hayırlı buluyorum arkadaşlar. Sadece endişelenmek, kaygılanmak, bu değişime direnmek, olayları daha da çok germeye başlar. Yani siz ne yaparsanız yapın o değişim başladıysa durduramazsın diyen bir kapı aralıyor. Tabii ki burada en çok da 29 derece, 0 derece, 1 derece, 2 derece ve 3 derecelerde gezegeni olanlar çok fazla etki alıyor olacak arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekir. Yani tutulma etkilerinin 2-3 derece öncesi ve 2-3 derece sonrası çok etkili bir durum yaratacak. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Yengeç burcu ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Arkadaşlar, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulmayı konuşuyoruz. Güneş tutulması Başak Burcu'nda yaşanacak. Tabii ki bu tutulmanın enerjileri sizin için üçüncü ev konularını temsil ediyor. Üçüncü ev konularını şöyle bir gözden geçirecek olursak, akrabalarımız, kuzenlerimiz, kardeşlerimiz bunlarla ilgili hayatımızda büyük bir değişim dönüşüm noktası yaşanacak. Yine yakın komşularımız, mahallemiz, oturduğumuz yakın çevremiz bu güneş tutulmasından birebir etki alıyor olacak arkadaşlar. Tabii ki bunun dışında iletişim anlamına da geliyor üçüncü ev.
Özellikle uzun zamandır anlaşamadığınız, problem yaşadığınız bir komşunuzla ilgili artık kesin ve net bir karar veriliyor olacak. Belki de onların taşınması ya da sizin bambaşka bir şehre ya da eve taşınıyor olmanız da mümkün olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan kardeşinizle ilgili bazı sorunlar yaşıyordunuz, problemler yaşıyordunuz. Artık bu problemlerin bitmesi gerekiyor, tamamlanması gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Eğer onları ikna edemiyorsanız artık ikna etmeyi bırakıp ben böyle istiyorum, böyle olacak diyerek hareket etmeniz gerekiyor. Kısacası e, bir nevi e, yani akraba, kuzen, kardeş konularınızın artık tıkandığınız bir evreye gelmesi ve bunların çözümünün de sizin alacağınız kararlar ve adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Bu yüzden de uzun zamandır yapamadığınız bir anlaşmayı, sözleşmeyi bu döneme denk getiriyor olabilirsiniz. Anlaşma yapamıyorsanız, imzalar atamıyorsanız, belki hukuki olarak yapılması gereken bir durum varsa hukuki yollara başvurarak artık hakkınızı savunmak zorundasınız. Kimsenin önerisini, tavsiyesini almadan kendi yolunuzda gitmek zorunda olduğunuzu hissedeceğiniz ve hayatınızın kontrolünü elinize alacağınız bir süreç geçireceksiniz arkadaşlar. Diğer taraftan uzun zamandır beklediğiniz bir kentsel proje varsa, yani kentsel dönüşüme girecek bir eviniz varsa ya da araziniz varsa bunlarla ilgili de yeni adımlar gerçekleşiyor olabilir. İmzalar, sözleşmeler, anlaşmalar yapılıyor olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan bu Plüton'un 8. evde olması, işte Uranüs'ün 12. evde olması, Satürn'ün yine 4. pardon 10. evinizde olması sebebiyle büyük pencereden bakacak olursak aslında kökten bir değişime götürecek. Belki de miras konusunda bir projeniz var. Bunun gerçekleşmesi için birilerini ikna etmeye çalışıyorsunuz. Olmuyor mu? Artık hakkınız olanı resmi kanallar vasıtasıyla yapmak zorunda kalacaksınız. Diğer taraftan beklediğiniz bir para gelebilir, kredi çekilebilir, ev alınabilir. Evi satıp belki de iş kurmak istiyor olabilirsiniz. Bunlar gerçekleşebilir. Uzun zamandır belki ailenizden destek almak istiyorsunuz ama kardeşiniz maalesef bu konuya onay vermiyordu. Artık aileniz kardeşinizi dinlemekten vazgeçip size destek vermek istiyor olabilir. Bu konuların inanılmaz derecede gündemde olduğu bir süreç yaşıyor olacaksınız. Kısacası kardeş, kuzen, akrabalarla ilgili sorunlar artık bitmek ve tükenmek üzere. Bunun da yani hayatınızın kontrolünü onların elinden alıp kendinizi ortaya koyacağınız, kimseyi ikna etmek zorunda olmadığınız bir süreçten geçiyor olacaksınız. Siz yapmaya başladığınızda, siz belki de ben böyle istiyorum, böyle olacak dediğinizde bütün o sevdiğiniz insanların onayını almak daha basit olacak. Siz onları ikna edip sonra harekete geçmek istediğiniz için bir tıkanma yaşıyorsunuz gibi bir konumuz var arkadaşlar. Yani alınması gerekeni alın, satılması gerekeni satın. Kimsenin onayını beklemeyin. Yaptığınız işlerin birilerinin onaylarına sunma e, durumundan çıkın. Çünkü Satürn tepe noktanızda. Yani işe gideceksiniz, birilerinin onayını almaya çalışıyorsunuz. Ne bileyim yatırım yapacaksınız, birilerinin onayını almaya çalışıyorsunuz. Halbuki onlar sizin baktığınız pencereden bakamıyorlar. Size hep negatif olanı söylüyorlar ve bundan dolayı artık tıkandığınızı hissediyor ve ilerleyemediğinizi fark ediyorsunuz. İşte bu konular tamamen geride bırakılacak. Olması gerekeni en üst düzeyde kendiniz ortaya koymaya başlayacaksınız. Sevdikleriniz ve çevreniz sizi onaylamak ve arkanızda durmak zorunda kalacak. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Evet arkadaşlar, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan bir tutulmamız var. Bu tabii ki Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Başak Burcu'nun 29 derecesinde yaşanacak bu tutulma. Bu tutulmanın enerjileri sizin için parasal konuları temsil ediyor. Tabii ki ikinci evinizde yaşanacak. Bu sebeple aslında uzun zamandır
İşsiziz, iş arıyorsak bu dönemde karşımıza çok hayırlı bir fırsat çıkıyor olabilir. Atama, terfiye gibi bir konumuz varsa bunlar gündeme geliyor olabilir. Gelirlerimizi ve gelir kaynaklarımızı artırabileceğimiz yeni olasılıklar ve fırsatlar yakalıyor olabiliriz. Uzun zamandır gelir gider dengemiz şaşmıştı. Maaşımız yetmiyordu. Belki de ikinci alternatif bir kazanç kapısı yaratıyor olabilir. Yeni başlangıçlara adım atıyor olabiliriz arkadaşlar. Tabii ki 11. evimizdeki Uranüs'e ve Plüto'ya da bir açıya giriyor bu süreçte bu tutulma. Birilerinden çok önemli destekler alacağız. Belki de iş arıyorsak iş bulacağız. Üst düzey yöneticilerimizle aralarımızdaki ilişkiler düzelecek. Hayal ettiğimiz bir işi kurma fırsatı yakalayacağız ya da atama terfi gibi bir beklentimiz gerçekleşmiş olacak diyebilirim. Yani ayın başında aldığımız para ayın ortasına kadar yetmiyordu. Şimdi o kaynakları daha fazla artırabilecek olası fırsatları yakalıyor olacağız bu süreçte arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki ekip olarak çalışmak zorunda olduğumuzu, belki de eşimiz uzun zamandır işsizdi, sadece bizim gelirlerimizle bir şeyleri döndürmeye çalışıyorduk ve çok da sıkışmıştık. Artık belki eşimiz de maaş bir işe girecek ve gelirlerimiz artmaya başlayacak. Uzun zamandır belki onun yaptığı bir yatırımın değerlenmesini bekliyorduk. O yüzden de var olanı tükettiğimiz, sadece stabil belli bir maaşa tabi kaldığımız bir süreçteydik ve gelir gider dengemiz hiçbir şekilde oturmuyordu. Artık gelirlerimiz, gelir kaynaklarımız artmaya başlayacak. Belki de üzerimizdeki masraflar bitip tükenmeye başlayacak gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki hayalimiz kurduğumuz bir iş fırsatı yakalıyor olabiliriz. Artık düzenli gelirlerden vazgeçip belki de iş kurup prim usulü çalışmak, belki uzun vadede ticaret yapmak, komisyonlu işler yapmak gibi bir eyleme de geçiyor olabiliriz. Çünkü düzenli maaşlarımız bir süredir gerçekten tıkanmıştı ve o tıkanıklığı giderebilmek adına ya bir ek kazanç elde etmek isteyeceğiz ya da tamamen düzenli gelirimizi bırakıp maaşlı çalışandan ziyade işte prim usulü çalışmak, ortaklı işler vesaire gibi bir konuya da gitmek istiyor olacağız. Çünkü Aslan Burcu e, böyle biraz bonkördür, vermeyi, bahşetmeyi çok sever. Tabii ki gelirler tıkandığı noktada kendini çok değersiz hissetmeye başlıyor, kendini çok yetersiz hissetmeye başlıyor. O yüzden bu gelir kaynaklarının artması bir Aslan Burcu için çok önemli olacak. İşte bu tıkanıklığı giderebilecek, güzel fırsatları önünüze sürebilecek bir yapı taşı oluşturuyor diyebiliriz. Diğer taraftan aslında Satürn'ün, Neptün'ün aslında 9. evinize de artık geçtiğini düşünecek olursak, gerçek Satürn artık balık burcuna geri dönmüş olacak bu tutulma esnasında ama bu geri hareket bitip tekrar ileriye geçtiğinde artık Koç'a geri dönülmez bir şekilde girecek. O 9. ev işte yurt dışından iş bulmak, belki sosyal medya bağlantılı işler yapmak, kazançlarınızı artırabilecek farklı arayışlar içerisine girmek, belki de gelirlerinizi, kendi işinizi yapıyorsanız gelirlerinizi reklamlarla desteklemek, belki de müşteri kapasitenizi artırmak gibi konulara da eşitleniyor olabilir ve bu işleri yapacak önemli, güzel, kendi alanında uzman olan biriyle de bu dönemde karşılaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu tutulmayı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Başak Burcu ve yükselen burcu Başak olanlar. Evet, 21 Eylül'de gerçekleşecek bir güneş tutulmamız var. Tabii ki bu güneş tutulması sizin burcunuzda yaşanacak arkadaşlar. Şimdi güneş tutulmaları çok büyük enerjiler yaratır. Ama bu güney tutulması ve 29 derecelerde yaşandığı için aslında bittim, tükendim, artık ne yapsam olmuyor, endişelerim, kaygılarım, huzursuzluklarım dediğiniz konuları şöyle bir gün yüzüne patlatacak ve bırakmanız gerekenleri böyle gözünüze sokuyor olacak arkadaşlar. Nasıl konular olabilir bu? Şimdi Plüto'ya bir attığı açı var. Aynı zamanda Uranüs'e attığı bir açı var bu tutulmanın. Aynı zamanda Satürn ve Neptün'e attığı bir açı var. Şimdi bu uçurtma kalıbı oluşturuyor ya, bu büyük kalıp ne anlama gelecek? Tabii ki
Evlenmek istiyorsunuz ama kariyer, iş konularına sürekli bir şekilde bahane ediyor ve uzaklaşıyor olabilirsiniz. Artık uzaklaşamayacaksınız. Bir yerde sizi o kişiyle beraber olmaya ve evlilik yoluna sokmaya ikna eden koşullar ve durumlar gerçekleşiyor olabilir. Diğer taraftan belki sağlığınızla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu işi bırakmanız gerekiyor ama bu işi bırakırsam işte nasıl geçineceğim, şöyle mi olacak, böyle mi olacak derken birden aniden beklenmedik bir olay gerçekleşiyor ve hayatınız kökten değişmeye başlıyor. O bırakamadığınız, sanki o son şansınız gibi hissettiğiniz o iş yerinden bir şekilde belki çıkarılıyorsunuz. Ama unutmayın, bu çıkarılma, zannetmeyin ki işsiz kalacaksınız. Hayır, bu sizin kaygılarınız ve endişelerinizden dolayı başlatamadığınız enerjinin bir tetiklenme noktası yaratacak. Aslında size hizmet etmeyen bir iş gitmiş, yerine sizin için daha ideal boyutlarda, daha iyi koşullarda yaşayabileceğiniz veya çalışabileceğiniz koşullar meydana gelmeye başlayacak. İşte ne bileyim sağlığım elden gidiyor ama ben bu işi de bırakamam, bırakırsam geçinemem, yaşayamam diye düşündüğünüz konu birden tetiklenmeye başlıyor. İşte bu korkularınızla biraz yüzleşme anlamına geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi korkularınızla yüzleşiyorsunuz da soru berrak. Siz sadece bu endişeyi, kaygıyı kendi içinizde büyütüyorsunuz. Yani belki kendi isteğinle çıkamayacaktın o iş yerinden ama bir şekilde işte iş yeri kapanmış olabilir, işletmeyi değişmiş olabilir. Belki işletme içerisinde bazı kanunlar, kurallar değişiyor olabilir. Bu değişiklik sebebiyle işinize son verilebilir. Eee, Yani belki de sağlığınız için artık kenara çekilip kendinizi dinleyip farklı bir sektörden tekrar başlangıç yapabilmek için ilk adımı vermiş olacak sizler için arkadaşlar. Diğer taraftan hiç korkmayın. Uranüs uzmanlı olduğunuz, donanımlı olduğunuz, bilgili olduğunuz bir konu var ve o konuyla ilgili size çok büyük bir fırsat yakalatacak. İşte hasta bakımından çok iyi anlıyorsunuz. Bununla ilgili bir iş denk gelecek. Ne bileyim grafik tasarımcısınız, bununla ilgili bir iş denk gelecek. Sosyal medya uzmanıydınız ve bu konularda iş arıyordunuz, bunlar denk gelecek. Yani alanında uzman olduğunuz bir konu var ve bu konularla ilgili bir fırsat kapınızı çalıyor olacak otomatikman. Tabii ki güneş tutulmaların etkileri aslında Temmuz-Ağustos itibariyle başlıyor. E, 2026'nın sonuna kadar da geçerli olacak arkadaşlar. Pardon, 2026'nın Haziran-Temmuz aylarına kadar da geçerli olacak. Yani uzun vadede yılın başından beri aslında sıkışmış kalmıştınız bu konularla ilgili. Şimdi artık bir tamamlanma evresi yaşanıp 2026'nın sonuna kadar da bu iş değişikliği haritalarınızda gerçekleşmiş olacak. Tabii ki 29 derecelerde bir gezegeniniz varsa bu tutulma derecelerindeki o anlarda da yaşıyor olabilirsiniz. Tabii ki daha öncesinde veya sonrasındaysa ay düğümleri oraya tetiklendiği noktalarda da bu yine tetiklenmiş olacak, yaşanmış olacak. Bazılarımız yaşadı, bazılarımız da yaşamak üzere gibi düşünebilirsiniz burayı. Ama bu tutulma derecesindekilerin hayatı kökten değişiyor aslında. Bunu da bir altını çizmek isterim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olanlar. 21 Eylül'de gerçekleşecek olan bir güneş tutulmamız var arkadaşlar. Bu güneş tutulması tabii ki Başak Burcu'nda yaşanacak. Güney tutulması ve 29 derecelerde olduğu için biraz endişeli, huzursuz hissedeceğimiz zaman dilimi. Ama aynı anda Uranüs'le ve Plüto'yla ve Satürn'le de açıya girdiği için yani büyük bir uçurtma kalıbı oluştuğu için bu endişelerin, huzursuzlukların, kaygıların hiçbir önemin olmadığını aslında bu hayatımızda ani beklenmedik bir gelişmeyle hayatımızın kökten değiştiğini gösteriyor arkadaşlar. Ve gelişen olaylar hayrımızla sonuçlanacak. Bunun da altını bir çizmek isterim. Tabii ki 12. ev olarak düşünecek olursak ummadığımız yerlerden fırsatlar gelebilir. Öncelikle e, biz o fırsatın fırsat olduğunu anlamıyor olabiliriz. Çünkü aslında çok mantıklı, çok öngörülebilir, gerçekten bizim için hayırlı olan bir şeydir. Ama
icraata geçmediğimiz zaman bunun gerçekten doğru olup olmadığını hissedemiyor olabiliriz. Böyle bir konuyu tetikleyebilir. Diğer taraftan tabii ki güney ay düğümü etkili bir tutulma olduğundan dolayı arkamızdan konuşuluyor olabilir, dedikodumuz oluyor olabilir, arkamızdan bazı işler çevriliyor olabilir. Bu tutulmanın etkisiyle dostumuzu, düşmanımızı artık fark edeceğimiz, kiminle yola devam edeceğimizi, kiminle etmeyeceğimizi fark edeceğiz arkadaşlar. Diğer taraftan belki de bizim aklımız, kalbimiz başka yerde. Birinin de aklı, kalbi bizde ama bir türlü bize açılamıyor. Belki de bizimle duygularını paylaşmıyordu. Şimdi onun gerçek duygularıyla fark edeceğiz. Hiç ummadığımız insanlardan e, büyük destekler alacağız. Belki de bizi çok seven biriyle bu dönemde karşılaşıyor olacağız. Aslında onlar senin sürekli etrafında oluyor olabilir ama sen onları şimdilerde fark ediyor olabilirsin. Bu tutulmanın etkileriyle bu gün yüzüne çıkıyor olabilir. Diğer taraftan Satürn, Neptün bunları düşünecek olursak bu tutulmaya tabii ki bir karşıtlığı var. Aslında evlilik ve ortaklık konularında çok önemli ama çok önemli bir gelişme söz konusu olacak demektir hayatınızda. Öncelikle bekarsanız bu dönemde evlilik kararı alıyor olabilirsiniz. Var olan ilişkileriniz evliliğe dönüyor olabilir. Uzun zamandır sorunlu, problemli giden bir evliliğiniz varsa bunların tabii ki sonlanması, bitmesi ve özgürleşmek anlamına da geliyor olabilir. Diğer taraftan var olan ilişkilerimizde eğer ki her şey yolunda ve artık çocuk konularıyla gündeme gelmek istiyoruz. Belki de evliliğimizi bir çocukla taçlandırmak istiyorsak bu dönemde yine çocukla ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Yine var olan evliliklerimizde, çocuk hikayelerinde belki çocuğumuzun hayatındaki önemli bir gelişmeden dolayı hayatımız kökten değişiyor olabilir. Onunla beraber onun belki de yaşam kurduğu bir süreç var ve onunla beraber taşınmak istiyor falan olabiliriz. İşte çocuğumuzun belki evlenme durumu var. İşte onun hayatıyla ilgili bir gelişme var ve bununla ilgili kolumuzu sıvamak zorunda kalıyoruz. Tabii bunu beklemiyorduk. İşte bize sürpriz oldu gibi düşünebilirsiniz. Ya da çocuğumuz üniversite kazanıp başka bir şehre ya da ülkeye taşınmak istiyor olabilir. Ve bundan dolayı bizim belki de kabul etmekte zorlandığımız koşullar, durumlar söz konusu olabilir. Ama bunların hepsi hayrımıza gerçekleşecek. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tabii ki uzun zamandır beklediğimiz bir hamilelik, doğum gibi bir konumuz varsa bu tutulma enerjileri bunları da tetikliyor olabilir arkadaşlar. İşte hamilelik yaklaşıyor, işte nasıl olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye böyle endişeliyiz, huzursuzuz, kaygılıyız. Allah her şeyi yoluna koyuyor. Belki de hiç bu kadar da zorlanmayacağınız bir konu ama o endişenin ne kadar yersiz olduğunu yine hissediyor olacaksınız arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Ben bu tutulmaya bayıldım. Ben bu tutulmayı çok sevdim arkadaşlar. Her ne kadar güney tutulması olsa da, her ne kadar 29 derecelerde olsa da biz belki de fırtına çıkmazsa güverte temizlenmez olayını bu konuda yaşıyor olacağız. Belki de o huzursuz hissettiğimiz konuların, endişelerin, kaygıların ya da belirsizliklerin artık son bulduğu bir süreçten geçiyor olacağız. En iyi şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. Evet, güneş tutulmasını konuşuyoruz. 21 Eylül'de bir güneş tutulmamız gerçekleşecek. Bu tutulma 29 derecelerde yaşanacak. Aynı zamanda Güney Ay düğümü tutulması, güney tutulmaları şeklinde dediğimiz bir konum yaratıyor. Arkadaşlar öncelikle 11. evimizde yaşanacağı için ve güney tutulması olduğu için bir hayallerimizi revize edeceğiz sanki. Öncelikle böyle bir konu var. Yani bizim hedefimiz ve hayallerimizle yaşam koşullarımızın artık bir arada tutmadığını, artık hayallerimizi yenilemek zorunda olduğumuzu, bir revize etmek zorunda olduğumuzu fark ediyor olacağız. Tabii ki bu gelecek planlarını değiştirmek anlamına gelecek. İşte bizim hedefimiz var, şunu yapacağım, böyle olacak, böyle olacak diyor. Hayat diyor ki hayır sen öyle diyorsun ama ben sana şunu vereceğim, şöyle yapmak zorunda bırakacağım, böyle yapmak zorunda bırakacağım deyip hayallerinizi bir revize ettiriyor size. Öncelikle buna bir gönüllü olun.
Diğer taraftan bu revize nereden kaynaklanıyor? Tabii ki Uranüs, Neptün, Satürn ve Plüto'ya attığı açılarla belirleniyor. Dördüncü evinizde kökten hayatınız değişiyor. Bambaşka şehre ya da ülkeye taşınıyor olabilirsiniz. Diğer taraftan Satürn ve Neptün'e değişiyor. Bir iş dolayısıyla belki hayatınız kökten değişiyor. İşte şu işte şu şekilde uzman olmak istiyorum, şuraya atanmak istiyorum derken kendi işinizi kurma hayaliniz gerçekleşiyor olabilir. Hiç aklınızda yokken bir anda iş kuruyor, bambaşka bir şehre yerleşiyor gibi senaryolar denk geliyor olabilir. Çünkü diğer taraftan 8. evinizde Uranüs var arkadaşlar. Bu Uranüs uzun zamandır belki de beklediğiniz bir para var. Bu paranın gelmesiyle beraber diğer taraftan atanacaktım diye uğraşırken iş kurma, belki de kendi işinizi kurma gibi bir olaya tetikleniyor olabilir. Para geliyor mu? Evet geliyor. Taşınıyor musunuz? Evet taşınıyorsunuz. İş konusuyla ilgili sıkıntılı, problemli gördüğünüz bir şey temizleniyor ve diğer taraftan siz bir şey hayal ederken hayat size bambaşka bir kapı açmaya başlıyor. Yani ters köşe yapsa da çok harika bir köşeye denk getiriyor sizi diyebilirim arkadaşlar. Yani daha nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama tabii ki içsel olarak şöyle bir şey hissedeceksiniz. Akrep burcu biraz kontrolcü bir burçtur. Bu yüzden değişen koşullar karşısında endişelenebilir, kaygılanabilir. Eee, Yani kontrolün, hayatının kontrolünün elinden gittiğini düşünüyor olabilir ve müdahale etmek istiyor olabilir. Tabii ki bu durumda ne oluyor? Maalesef boşa düşüyor. Bu sıkıntılar baş gösteriyor. Kontrolü bırakıp akışa katılmak ve akışın getirdiği her şeyin daha hayırlı olduğunu düşünmek bence çok çok daha elverişli olacaktır. Diğer bir senaryoyu düşünecek olursak, belki de boşanma kararı alıyorduk. İşte artık boşanacağım, ben bu evliliği yürütemiyorum dediğiniz bir noktada Kuzey Ay düğümü ve Satürn tekrar Balık burcuna döndüğünü düşünecek olursak arkadaşlar, yani Kuzey Ay düğümü zaten Balık burcunda da diğer taraftan Satürn de Balık burcunda olduğunu düşünecek olursak ki bu bir karşıtlık yapıyor. Tam o anda bir çocuğun doğması, bir hamilelik haberinin alınması, belki bu planları ertelememize, ötelememize ya da bırakmamıza sebebiyet verebilir. Diğer taraftan artık hayatıma kimseyi almayacağım, ben bıktım, usandım sevgili aşk hikayelerinden dediğiniz bir anda çok kıymetli, çok değerli bir kişinin karşınıza çıktığı bir süreçte geçiriyor olabilirsiniz. Sen belki X bir kişinin arkasından koşuyordun ama şimdi karşına o insandan umudunu kesmek ve bir başkası için, yani bir başkasının senden ne kadar hoşlandığını, senin için yapamayacağı şeyin olmadığını fark ediyor olabilir ve hayallerini direkt o noktaya çeviriyor olabilirsin. Yani senin için aslında biraz da hayaller ve gerçekler şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar bu konuyu. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Yay burcu ve yükselen burcu Yay olanlar. Evet arkadaşlar, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulmayı konuşuyoruz. Bu tutulma tabii ki Başak Burcu'nda. Başak Burcu sizin için 10. evde yaşanıyor. Tabii ki 10. ev konuları biraz statümüzdür, kariyerimizdir, ön plana çıktığımız alanlardır. Bu konularla ilgili bir revize olduğumuz zaman dilimindeyiz. Belki bir iş değişikliğine gideceğiz, belki bir iş kapatma ya da iş açma gibi bir durumumuz olacak. Toplum önündeki statümüz değişecek. Bekarsak evleniyor olacağız, evliysek boşanıyor olacağız. Biraz böyle gündemimiz ani, hızlı bir şekilde değişiyor olacak. Aslında bu ani, hızlı bir şekilde değişiyor desek de Güney Ay düğümünün uzun zamandır, yani 2025'in başından beri burada olduğunu unutmamak lazım. Belki de bitmesi ve tamamlanması gereken bir şeyin bu döneme denk gelmesi yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki Uranüs'ün 7. ev, evlilik ve ortaklık evinizde olduğunu düşünecek olursak ve bu tutulmanın buraya bir direkt açıya girdiğini düşünecek olursak, eee, belki de söyleyemedim. Belki de hayatınızda biri var, artık evlenme yoluna girebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için işte evlenme teklifi ediyor olabilirsiniz, evlenme teklifi alıyor olabilirsiniz. Var olan ilişkinizde bazı sıkıntılar ve problemler yaşıyorsanız
bu gündeme geliyor olabilir. Boşanma kararı alıyor olabilirsiniz. Yani evlilik ve statünüzde büyük bir değişim yaşanıyor olabilir. Tabii ki ortaklı bir işimiz varsa birden ortağımızın ben bu işten ayrılıyorum demesi söz konusu olabilir ya da ortağımız yok, işlerde sıkıntıya girmişti. Bu dönemde resmen bize sponsor olacak bir ortak denk geliyor olabilir. Maddi manevi desteğini bize verecek bir insana denk geliyor olabiliriz. Yani pozitif ve negatif olmasını düşünecek olursak aslında her türlü pozitif arkadaşlar. Sadece bu değişim o kadar hızlı, bu tutulmanın enerjisi o kadar hızlı ve kaotik ki yani birden o değişime hazır değiliz. Beklemediğimiz bir yerden geliyor. Beklemediğimiz koşullar var. Bu yüzden biraz panik oluyoruz, endişeleniyoruz, kaygılanıyoruz, korkuyoruz gibi de düşünebilirsiniz. Ama sonuca bakacak olursak hiç de korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Diğer taraftan akrabalarımız, kuzenlerimiz, kardeşlerimiz ve bunlarla ilgili önemli bir değişim dönüşüm noktasında oluyor olabiliriz. İşlerimiz zaten sıkıntılı ve problemliydi. İşte ortaklı bir iş yapmak istiyoruz. Kardeşimizle ortak olabiliriz, kuzenlerle ortak olabiliriz. Bir şekilde bir araya gelmek, istişare etmek ve önemli planlara, programlara imza atmak da yine bu dönemin ana gündemlerinden biri olabilir arkadaşlar. Çünkü aynı anda bu tutulma enerjileriyle beraber diğer taraftan Jüpiter'in de Yengeç burcunda olduğunu düşünecek olursak aslında hiç de e, korkmamamız gerektiğini, iş değişikliğinden korkmamamız gerektiğini, belki de uzun zamandır iş değişikliği yapmak istiyoruz. Bu zamana denk gelmiş olabilir. İş kurmak istiyoruz, bu zamana denk gelmiş olabilir. Uzun zamandır atama bekliyorduk, atamalarımız bu döneme denk geliyor olabilir. Yani kısacası beklediğimiz sonuçların bu dönemde karşımıza çıkması, kariyer konusuyla ilgili, yatırım konusuyla, evlilik konusuyla ilgili önemli bir gelişmenin bizleri beklediğini söyleyebilirim. Diğer taraftan Neptün ve Satürn düşünecek olursak bu dönemde çocuklarımızla ilgili de önemli bir başlangıç yaratıyor olabilir bu süreç. Bekarlar için yeni bir aşk demektir. Var olan ilişkiler için evlilik ve ortaklığa gitmek demektir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Evet, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan bir güneş tutulmamız var ve bu Başak Burcu'nda gerçekleşecek arkadaşlar. Başak Burcu bizim için tabii ki 9. evi temsil ediyor. Uzun zamandır 9. ev konuları ile ilgili bazı sıkışmalar ve belki de zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Bu belki de üniversite çağındasınız, işte yüksek öğrenimle ilgili bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Vizelerle ilgili bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. İşte üniversiteye girmekle ilgili bazı sıkıntılar ve problemler yaşamış olabilirsiniz. Yine yurt dışı ile bağlı işlerde sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ee, Diğer taraftan sosyal medya işiyle çok fazla sıkıntı yaşamış olabilirsiniz ve bunlarla ilgili artık çözümlenmesi gereken, tamamlanması gereken, bırakılması gereken ya da değişmesi gereken bir konuyu idrak ettiniz. İşte bu konunun ne olduğu çok önemli arkadaşlar. Bireysel haritalarınızda bu özellikle Ocak ayından bu yana ne yaşıyordunuz? Hangi konular sizi sıkıştırıyordu? Ne konuda değişim yapmanız gerekiyor? Bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Diğer taraftan belki de artık yurt dışını bırakıp memlekete geri dönmek olabilir arkadaşlar bu. Diğer taraftan var olan işimizde bazı sıkıntıların ve problemlerin olduğunu görerek kendimizi yenilemek istiyor olabiliriz, değişmek istiyor olabiliriz, belki de ekibimizi değiştirmek istiyor olabiliriz. Atama terfiye gibi bir beklentimiz var. İşte sınava gireyim, kazanayım, atanayım diye bir beklentiniz varsa bunların artık sıkıştığınız konu buysa bunların çözüme girdiğinde görebiliriz. Kısacası kazançlarımızda bir değişim dönüşüm söz konusu. Var olan işlerimizde bir değişim dönüşüm söz konusu. Belki de iş dolayısıyla ev değişikliğine gitmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek gibi bir konumuz söz konusu. Kısacası hayatımız kökten değişmek üzere. Bunları fark ediyor olup hayatımızda ciddi anlamda
bir etkileşim katmak zorundayız. Diğer taraftan aslında Jüpiter'in de 7. evlilik evinizde olduğunu düşünecek olursak, belki yurt dışındasınız, işte oturum izni almak istiyorsunuz, belki çalışma izni almak istiyorsunuz ama orada kalıcı köklü sağlam bir duruma gelebilmek adına belki bir evlilik yapıyor olabilirsiniz. Evlilikle bunu kurtarıyor olabilirsiniz. Aile kurmak ya da yakınlarımızın, ailemizin desteğiyle ne bileyim bir şirket kurmak gibi bir konuyla artık bunları kesinleştiriyor, netleştiriyor ve artık önümüzdeki süreçte bu konunun tamamen ortadan kalkmasını istiyor olabiliriz. Kısacası sıkıştığımız konu her neyse tabii ki bu konularla ilgili de problemlerin çözülmesi anlamına gelecek. Eee, Belki de okulla ilgili, vizeyle ilgili bir yani okul ve sınavlarla ilgili bir sıkıntı çekiyorsak bunlarla ilgili de endişeliyiz, kaygılıyız, huzursuzuz falan. İşte tam böyle bittim tükendim dediğiniz anda mucize gibi karşınıza çok büyük bir fırsat çıkacak ve o sıkıştığınız olayı temizleyecek. Belki bunu belki tanışacağınız bir hoca, bir öğretmen, bir arkadaş, yani size çok destek olacak. O sıkıştığınız konuyu düzeltebilmek adına önemli gelişmeler size sunabilecek bir insanın varlığında işaret ediyor olabilir bu tutulma. Diğer taraftan mahkeme ile ilgili uzun zamandır bir sıkıntımız varsa eğer bu sıkıntıların, problemlerin artık düzene girmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani ortağımızla ne bileyim anlaşamıyoruz, ayrılmak istiyoruz, mahkemeye gitmek istiyoruz. Belki uzun zamandır mahkemeliyiz zaten bunların çözümünü bekliyoruz. Yine ortaklı mallar, ortaklı işler ya da akrabalar, kuzenlerle başlattığımız bir yine davalık bir konumuzun bu dönemde sonuçlanması yine mümkün olabilir. E, Hayrımıza olacağını da söyleyebilirim. Çünkü diğer taraftan aslında eğer bu davayı biz açtıysak biraz sıkıntı olabilir ama eğer davayı biz açmadık, karşı taraf açtıysa o zaman daha pozitif sonuçlar da elde edebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar. Evet, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulmayı konuşuyoruz. Bu tutulmanın enerjilerinde tabii ki Başak Burcu var. Başak Burcu da sizin için 8. ev olduğundan dolayı kredi, borç, miras, alacak, verecek konularımız şöyle bir gündeme getirecek arkadaşlar. Diğer taraftan Plüto, Uranüs ve Neptün Satürn'le de olan açısı bir uçurtma kalıbı. Şimdi beklediğimiz paranın bu dönemde tahsil ediliyor olması çok çok mümkün arkadaşlar. Beklenen bir mirasın bu dönemde geliyor olması çok mümkün. Yine kredi, borç, alacak, verecek konularında uzun zamandır sıkıştığımız bir durum vardı. Artık belki bir mülkümüzün satışı ya da beklediğimiz bir paranın gelmesi ve o kredilerimizin bir düzene girmesi yine söz konusu olabilir. Kısacası alacak verecek borç meseleleriyle ilgili bir gündemimiz var ve bu konu bizi çok endişelendiriyor, çok kaygılandırıyor ama korkacağımız bir şey yok. Her ne kadar para gidiyor ya da sorun yaşıyorsak bile gelirlerimiz artıyor. Belki de o borcu ödeyecek farklı seçenekler ve fırsatlar devreye giriyor. Ummadığımız yerlerden fırsatlar karşımıza çıkıyor. Belki mahkeme yoluyla artık son sonuçlanmaları yaşıyor da olabiliriz bu tutulmanın etkileriyle. Şimdi diğer taraftan Uranüs'e, Plüto'ya ve Satürn'e attığı açı var demiştik bu tutulmanın. Tabii ki para konusu başta olmak üzere 8. evde. 5. ev çocuk. Çocukla ilgili konularımız gündeme gelebilir. Hamilelik, doğumla ilgili konularımız gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili harcamalarımız, borçlarımız, kredimiz aklımıza getirebilir. Yine çocuğumuzun, var olan çocuklarımızın evlilik söz konusu olabilir, okulu söz konusu olabilir. Bunların eğitim masrafları, evlilik masrafları gibi konuları belki konuşuyor olabiliriz bu süreç içerisinde. Diğer taraftan Plüton'un sizde olduğunu düşünecek olursak uzun zamandır sıkıntı ve problem yaşadığınız herkese bir dur diyeceksiniz, bir yaptırım uygulayacaksınız. Kiminle yol yürüyeceğinizi, kimi hayatınızdan çıkartacağınıza, hangi olayı nasıl yaşamanız gerektiğini siz karar vereceksiniz. Birileri ona uymak zorunda kalacak. Çünkü Plüto çok büyük bir güç ve hayatınızda kendinizi çok sıkışmış ve artık o kontrolsüzce o çıkışı
boşaltmak istiyorsunuz gibi bir durum var arkadaşlar. Yani herkese haddini bildirecek, hakkınız olanı alacak, dava açacak, gerekirse söke söke alacaksınız gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Plüto evet yükselenimizden geçerken bizi çok zorlar aslında. Ama o zorlukla beraber içimizdeki gücü keşfederiz. Yani içimizde nasıl bir merhamet var, nasıl bir acımasızlık var, nasıl bir güç var, bu açığa çıkmaya başlar. Yaşanan olaylar vesilesiyle de o gücü, kontrolü elimize almış oluyoruz aslında. Yani birilerinin haddini bildiriyor olabiliriz. Onlara dava açıyor olabiliriz. Ne bileyim onlara icra açıyor olabiliriz. Birilerine belki hakkımız olanı vermiyorlarsa eğer hakkımızı almak adına mücadele yapıyor olabiliriz. Belki ortak mal paylaşımımız var. Biri bir taraftan çekiştiriyor, biri bir taraftan çekiştiriyor. Bir türlü orta noktayı bulamıyoruz. İşte bu konularda kontrolü ele almak, herkese haddini bildirmek gibi bir konuya da işaret edecek arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki sekizinci ev para konusu ya. Daha çok bunu maddi konularda bir kriz yaşıyorsunuz ve o krizi temizlemek adına güç kullanıyorsunuz gibi de düşünebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar. Evet arkadaşlar, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan güneş tutulmasını konuşuyoruz bu videomuzda. Tabii ki güney tutulması 29 derecelerde Başak Burcu'nda sizin evlilik ve ortaklık alanınızda. Bu da demek oluyor ki gerçekten sorun ve sıkıntı yaşadığınız bir insanla yüzleşiyorsunuz artık. Hayatınızda kimin olması, kimin olmaması gerektiğine karar veriyorsunuz. Birilerini hayatınızdan çıkartıyor olabilirsiniz. Yeni birilerini hayatınıza alıyor olabilirsiniz. Yalnız kalacaksınız demiyorum ama sizi gerçekten aşağı çeken enerjideki insanları siz gönderemiyorsanız evren bir şekilde kendini şutlayacak yani. O yüzden bu tutulma aslında biraz kaygılı, endişeli, huzursuz gibi hissettirse de gerçekten ciddi anlamda büyük dönüşümlere sebebiyet verecek ve sonu hayırlı olacak diyebilirim. Çünkü çok büyük bir uçurtma kalıbı var arkadaşlar. Satürn'e, Neptün'e, Uranüs'e, Plüto'ya açı içerisinde bu tutulma. Diğer taraftan Kuzey Ay düğümü ve Satürn, diğer taraftan Neptün de hatta bir süre sonra Balık burcuna geçiş yapacak. Bu kadar gezegen size hizmet ederken siz birilerine hala da eyvallah demek zorunda değilsiniz. Kimseye alttan almak zorunda değilsiniz. Herkes haddini bilecek, size değer ve kıymet bilen yanınızda kalacak, vermeyeni evren bir şekilde hayatınızdan çıkartacak diyebiliriz. Yani karşı taraf çok huzursuz, çok kuruntulu, sürekli endişeli, sürekli olarak size kaygı empoze eden bir durumda. Belki de 40 dereden su getiriyor derler ya hani işleri zorlaştırıyor, olması gerekeni durduruyor. Bu belki komşunuz, belki akrabanız, belki eşiniz, belki ortağınız, belki patronunuz, belki iş arkadaşınız, belki çalışanınız, belki müşteriniz. Yani kim olduğundan bağımsız birilerinin artık size yani siz birilerine artık dur demek zorundasınız. Kendi hakkınızı savunmak zorundasınız. Bir nevi bunu fark edeceğiniz, hayatın sizin ilerlemeniz gerektiği yolda gitmesi gerektiğini anlayacak ve hayatınızda size hizmet etmeyen her insanı çıkartıp atacaksınız. Evet çok zorlanıyorsunuz çünkü Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda tam karşı evinizde. Zaten öncesinde Satürn, Neptün biraz zorlamıştı. Yolunuzu şaşırtmıştı. Son kalan gidenleri de bu tutulma alıp götürecek ve artık bir sıfırlanma noktasına geleceksiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hayatınızın kontrolünü değiştirebilmek adına harika enerjiler olacak. Tabii ki uzun zamandır problem yaşadığınız bir sevgiliniz artık sizin gideceğinizi anlayıp etekleri tutuşuyor olabilir, size yalvarıyor olabilir, evlilik teklifi ediyor olabilir. Olmaz dediğiniz bir ilişkinin birden olabildiğini fark ediyor olabilirsiniz. Daha da olmuyorsa zaten bitecek diyebiliriz burada. Yine ortağınız sizi kaybetmemek adına çabalıyor olabilir. Yeni bir ortaklık geliyor olabilir. Eskinin gittiği, yeninin geldiği bir durum söz konusu olabilir.
Eğer karşı taraf pişmansa ciddi anlamda size sahip çıkacak, sizinle beraber yol yürümeye razı gelecek, sizin şartlarınızı kabul edecek kıvama geliyor olacak. Diğer taraftan Uranüs'e attığı bir açı da var aslında. Ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız çok ciddi anlamda bize destek oluyor. Belki taşınıyoruz, hayatımız kökten değişiyor olabilir, evleniyoruz, evimizi ayırıyor olabiliriz, ayrılıyoruz, ailemizle beraber yaşama kararı alıyor olabiliriz. Kısacası hayatımızda ve evliliğimizde çok ciddi bir değişim dönüşüm enerjisindeyiz. Belki şehir değişikliği, ülke değişikliği gibi bir konu da bu Uranüsyen sebeplerden dolayı gerçekleşiyor olabilir. Çünkü tutulmanın Uranüs'e direkt bir etkisi var arkadaşlar. Ve bu sizin 4. evinizde. Bu yüzden hayatınızda kökten değişmek üzere olan bir konu var, bir durum var diyebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın.